StarTram projesi yüksek hızlı manyetik levitasyon trenleri kullanarak uzay yolculuğunu mümkün kılmak amacıyla geliştirilen bir ulaşım konseptidir. Bu projenin temel hedefi insanları ve yükleri dünyanın yüzeyinden uzaya fırlatmaktır. Yani bir nevi uzaya trenle gitmeyi düşünebilirsiniz ya da hayal edebilirsiniz. Projenin asıl amacı bu. StarTram, Amerikalı fizikçi Dr. James R. Powell tarafından önerilmiş ve ilk olarak 2010 yılında duyurulmuştur. Proje devasa bir manyetik levitasyon rayında launch loop diye geçer. Yüksek hızlı bir maglev tren sistemi kullanır. Bu tren atmosfer dışına çıkabilmek için gereken hızı elde etmek için manyetik kaldırma kuvveti kullanır. Projenin amacı uzay yolculuğunu daha güvenli, verimli ve ekonomik hale getirmektir. StarTram sistemi geleneksel roketlere göre daha az enerji kullanarak yüksek hızlara ulaşabilir ve bu sayede daha büyük yükleri taşıyabilir. Ayrıca roketlerin atmosferden çıkış sırasında karşılaştığı sürtünme ve aerodinamik zorluklardan etkilenmez. Burada bir ek yapabilirim. Ayrıyeten biliyorsunuz roketle uzaya çıkarken insanlar canlarını kaybedebiliyor. Daha önce Challenger faciası gibi NASA'nın yaşadığı birkaç facia oldu. Bunun benzeri faciaların olmaması için de güzel bir proje olur. Ancak StarTram projesi henüz tam anlamıyla gerçekleştirilmiş bir proje değildir. Bu tür büyük ölçekli bir manyetik levitasyon sistemini gerçekleştirmek ve uygulamak teknik olarak zorlu bir görevdir. Ayrıca proje için gereken finansman ve altyapı da önemli bir zorluktur. Son bilgilerime göre 2021 itibariyle StarTram projesi tam anlamıyla hayata geçirilmemiş durumdadır. Ancak uzay yolculuğu alanında ilerleme kaydeden diğer teknolojiler ve şirketler var. Bu alanda gelecekteki gelişmeleri takip etmek önemlidir. Çünkü StarTram gibi projeler uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirebilecek potansiyele sahiptir. Brookhaven Ulusal Laboratuvarında genç bir araştırmacı olan James Powell, 1961'de trafikte sıkışıp kalırken büyük yolcu taşıyan arabaları kaldırmak ve itmek için güçlü mıknatıslar kullanma fikrini ortaya attı. Önümüzdeki 7 yıl boyunca o ve meslektaşı Gordon Dunby boş zamanlarını bir konsepti birleştirerek geçirdiler. 1968'de atılım için bir patent aldılar. Powell ve Dunby'nin manyetik havaya yükselme ya da maglev teknolojisi o zamanlar sihir gibi görünmüş olmalıydı. Ancak şimdi saatte 375 bin hıza kadar büyük trenleri taşımak için kullanılıyor. Bu tek başarısına dayanmakla yetinmeyen 84 yaşındaki Powell artık maglev atılımı için daha büyük hırslara sahip. 2001 yılında bir havacılık mühendisi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nın 23 yıllık emektarı George Mace ve uzay fırlatmalarında devrim yaratacak bir fikir ortaya atmak için bir araya geldi. Bu fikir de StarTram'di. StarTram adından da anlaşılacağı gibi cüretkar bir fikir. Uzaya bir maglev treni inşa etmek için atılan adımdır. Şu şekilde çalışıyor. Manyetik olarak kaldırılan uzay aracı gökyüzüne doğru yönelmiş kavisli bir tüpün içinde ilerletilecek. Sürtünmeyi önlemek için tüm hava tüpten tahliye edilecek. Tekne dünya atmosferinden kaçmak için uzun tüpten saniyede 8.8 kilometre hızla çıkacak. Kargo gemilerini fırlatmaya amaçlayan bir nesil StarTram tasarımı 12.000 ila 20.000 fit fırlatma yüksekliğine ulaşmak için bir dağın kenarına inşa edilmiş 81 millik bir tüpe sahip olacak. Şili'nin Ant Dağları veya Güney Meksika'daki White Sands füze menzili için ideal yerler olabilir. Powell, uzay aracının her saat başı fırlatabileceğini ve her fırlatma başına 70 tondan fazla kargo taşımasının
kilogram başına sadece 20 ila 50 dolarlık bir maliyetle yapılabileceğini tahmin ediyor. Her yıl yüz binlerce uzay turistini taşıyabilen daha iddialı bir nesil 2 Startram tasarımı, muhtemelen uzak bölgelerde bulunan G kuvvetlerini en aza indirmek için hızlanmaya daha fazla zaman vermek için 620 ile 930 mil uzunluğunda bir tüp yolu içerecektir. Kanada ve Antarktika gemiler tüpten çıktığında sürtünmeyi önlemek için 70 bin fit yüksekliğine, çoğu yolcu uçağının seyir yüksekliğinin neredeyse 2 katı yüksekliğe ulaşıyor. Pistin son 150 kilometresi güçlü süper iletken kablolar kullanılarak manyetik olarak kaldırılacak. Bu hayranlık uyandıran abartılı hareket, muhtemelen Kanada veya Antarktika'nın uzak bölgelerinde bulunan gemiler tüpten çıktığında sürüklenmeyi önlemek için 70 bin fit yüksekliğe ulaşıyor. Çoğu yolcu uçağının seyir yüksekliğinin neredeyse 2 katı. Pistin son 150 kilometresi ise güçlü süper iletken kablolar kullanılarak manyetik olarak kaldırılacak. Bu hayranlık uyandıran abartılı hareket, muhtemelen Kanada veya Antarktika'nın uzak bölgelerinde bulunan gemiler tüpten çıktığında sürüklenmeyi önlemek için 70 bin fit yükseklikte bir yer olacak. Çoğu yolcu uçağının da seyir kısmının neredeyse 2 katı. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü uzaya yakınlığını hesap edebilirsiniz diye. Pistin yine son 150 kilometresi de güçlü süper iletken kablolar ile manyetik olarak kaldırılacak. Startram'in çalışması için aşılması gereken 4 tane temel engel var. Öncelikle uzay aracını gerekli hızlara itmek için muazzam miktarda gücün yaklaşık 30 saniyede depolanması ve boşaltılması gerekecek. 50 ila 100 gigawatt arasında bir değer düşünebiliriz. Bu yaklaşık 50 bin ticari rüzgar türbininin güç akışına eşdeğer olur. İkincisi, ikinci nesil Startram'i gerekli 14 mil yüksekliğe çıkarmak, şimdiye kadar denenen hiçbir şeye benzemeyen teknik bir başarı olacaktır. Powell bunu başarmanın 2 yolu olduğunu söylüyor. Birincisi, süper iletken kabloları ve bağlama ipleriyle birlikte yüzeyde fırlatma borusunu inşa etmek ve ardından kabloya yavaşça enerji vererek birkaç gün boyunca havaya uçurmak. İkinci seçenek, kablo veya bağlama sistemini kurmak ve daha sonra ek kaldırma alatları kullanarak fırlatma tüpünü yerine kaldırmak. Ayrıca gerçek numara fırlatma borusunu havaya uçurmak değil, süper iletken kabloların maliyetini kabul edilebilir bir düzeye indirmek. Kablolara enerji vermek ayrıca önemli miktarda akım, yaklaşık 200 milyon amper gerektirecektir. Burada düşünebilirsiniz, gerçekten devasa güçlerden bahsediliyor. Bunu bir şekilde maliyete uygun hale getirmek gerekiyor. Üçüncüsü, uzay aracının yüksek hızlara ulaşması için gerekli olan açık tüpün içinde bir vakum sağlamak. Çıkış noktasında havayı dışarıda tutmak için bir plazma pompası cihazı gerektirecektir. Benzer cihazlar mevcuttur, ancak bunlar asla öyle bir uygulama için inşa edilmemiştir. Son engel, dünyayı değiştiren fütürist projelerin savunucularının çok iyi bildiği bir sorun: maliyet. Her yerde karşımıza çıkar. Birinci nesil Startram'in 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Nesil 2 60 milyar dolara mal olabilir. Bu tahminler muhtemelen iyimser olduğundan her birine muhtemelen en az 10 ila 30 milyar dolar ekleyebiliriz. Ancak dezavantajlara rağmen gerçekten işleyen bir Startram inşa edebileceğimizi düşünmek için birçok neden var. Her şeyden önce temel ilkelerin hiçbiri bilim kurgu değil. Startram için teknolojiler bugün mevcuttur. Sadece onları büyük ölçüde büyütmemiz gerekiyor. Üstelik maliyetler aşılamaz değildir. Nesil 1 tasarımı için gereken 20 ile 40 milyar dolar, 30 yıllık ömrü boyunca uzay mekiği programına harcanan 196 milyar dolardan çok daha az
ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca 2015 yılında savunmaya harcadığı 600 milyar dolara kıyasla çok düşük bir ücret. NASA Uzay Teknolojisi eski direktör yardımcısı John Ratter, 2010'da proje hakkında StarTrem yaklaşımının genel fizibilitesi ve maliyeti Sandia Ulusal Laboratuvarı'nda yürütülen kapsamlı bir kurul çalışmasıyla 2005 yılında onaylandı dedi. İtki ve Enerji Bilimleri Uluslararası Forumu John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda düzenlendi. Uzay asansörü gibi gökyüzünde bir ipe bağlanma fikri olarak elektromanyetik uzay treni fikrini göz ardı etmemek gerekir. Ancak StarTrem tasarımcıları fikirlerinin ticari olarak uygulanabilir olduğuna ve bugün mevcut olan teknolojiyi kullandığına inanıyorlar. Ayrıca maglev teknolojisine yabancı değiller. Süper iletken maglev trenlerini birlikte icat eden Dr. James Powell ve daha önce Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan bir havacılık mühendisi olan George Mays, ortak uzmanlıkları ile StarTrem'in bilim kurgu değil, bilim olgusu haline gelebileceklerine inanıyorlar. Geleceğe bakıldığında StarTrem uzayda yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açabilir. Düşük dünya yörüngesine eski yöntemle yük taşıyan roketlerle halen arasındaki maliyet aralıkları kilogram başına 20 bin dolara rağmen SpaceX 1400 dolara o hakkı elde edebileceğini düşünüyor. StarTrem bunu sadece çift taneye indirebilir. Dahası tek bir günde birden fazla lansman gerçekleştirebilir. Powell bunun uzay temelli güneş enerjisi ve uzay turizmi gibi gelişmekte olan endüstriler için ne anlama geleceği üzerine de kafa yormuştur. Yılda sadece 100 uzay güneş enerjisi uydusunun pound başına 20 dolarlık bir fırlatma maliyetiyle fırlatılması, StarTrem tesisini birkaç yıl içinde ödeyecek kadar yılda 40 milyar dolarlık bir gelir sağlayacaktır. Yolcu başına 5.000 dolardan yılda 1 milyon uzay turisti, Disneyland'a gelen ziyaretçilerin 1/30'u yılda 5 milyar dolar kazandıracak. Diğer büyük pazarlardan daha mümkün görünüyor. Dr. John Ratter daha da ileri giderek StarTrem'in iyonlaştırıcı radyasyona bağışık habitatlar için dünyaya yakın asteroidlerin kullanımına, dünyanın darbelerinden korunmasıyla birlikte güvenli uzay turizmine ve Ay, Mars ve dış güneş sistemine sinerjik olarak dünya üzerindeki kara ulaşımında devrim yaratarak enerji tüketiminde muazzam bir düşüşe ve milyonlarca iş yaratılmasına yol açabilir. Roketler dünyalıları onlarca yıldır görev bilinciyle uzaya taşıdılar. Ancak bunlar temelde sınırlıdırlar. Kimyasal iticilerden çıkarabileceğimiz enerjinin sınırları vardır ve daha fazla taşıma kapasitesine daha büyük bir roket inşa etmek istiyorsak gittikçe daha fazla patlayıcı yakıtla çalışmalıyız. StarTrem saf fizik lehine patlamaları, itici gazları ve kimyayı ortadan kaldıran bir oyun değiştiricidir. İnsanlığı yeni bir teknolojik çağa götürebilecek bir fikrin parlak bir örneği olarak düşünebilirsiniz. Evet, burada roketlerin patlamaları göze alındığında gerçekten cazip bir proje olarak gözüküyor. Ama her projenin hep karşılaştığı bir nokta maliyet arkadaşlar. Yani hükümetler ya da NASA gibi ajanslar, uzay ajansları bu maliyetleri daha ufak düzeyde karşılama taraftarı oldukları için haliyle bu tarz durumlarda biraz çekingen oluyorlar. Yani o maliyeti ya daha düşüğe getirme ya da yani proje olmaz gibi düşünerek ertelemeye gidiyorlar. Bu yüzden bu tarz projeler genelde Soğuk Savaş dönemi gibi dönemlerde daha yaygın bir vaziyette hayata geçiriliyor. Burada bir örnek daha, yine SpaceX'in biliyorsunuz Elon Musk'ın çok yani bu tarz badireleri atlatarak
bu düzeye geldiğini hepimiz biliyoruz. Haliyle Startren projesi de ilk başta bakıldığında biraz uçuk kaçık gibi düşünülüyor ama yapılmayacak bir şey değil. Bence hem uzaya bir şeyleri gönderme ya da uzay turizmine daha yakın bir proje gibi geliyor bana. Tabii ki bir roket patlamasıyla uzaya çıkmaktan daha da güvenli olduğu da açık bir durumda. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.